Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdalü sadakatu fi Ramazan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadakanın en fazlası Ramazan ayında verilen sadakadır. Orada sadaka bir sevap bire 10 olunca Ramazan ayında bire 700'e kadar çıkıyor. Onun için yani her zaman sadaka vermek lazım da zekat için Ramazan'ı tahsis etmek çok daha iyi olur insan için. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdal sadakatil el-lisan kâle ve mel-lisan kâle eş-şefâ'atu tefuk biha'l-esîr ve tahkum biha'd-dem ve tecur biha'l-ma'ruf ve'l-ihsan ila ahîke ve tedfa anhu kerihatehu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sümer'e der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sadakanın en fazlası dil ile yapılan sadakadır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab buna sormuşlar sahabeler dilin sadakası nedir diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şefaattir. Yani bir başka insan için şefaatçi olman, onun koruman, ben bunu kefilim, bu iyi insandır diye ya onu şehadet edip o dilin sadakasıdır diyor buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insanı kurtarmak, yani kötü şeylerden, kötü hallerden, kötü bir durumdan kurtarmak, o insanın güzel konuşup da bu insanı affettirmek gibidir. Bu sayede bir esir kurtarırsın, esir de kurtarırsın konuşarak, kan dökülmesine engel olursun. Yani insana nasihat verip konuşarak o insanın sadakası olur. Daha kötü olup da bazen kan dökülmesine kadar bazen kavgalar olur. Onu engellemek o dilin sadakası olmuş olur. Müslüman kardeşine iyilik ve ihsan gelmesine vesile olursun. O ona gelecek bir kötülüğü def edersin. Karşılığını verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o insana karşı iyilik yapılmasına vesile olursun. Bu ihtiyacı var ya bu yardım ister diye ya kötü bir şeyden uzak durmasının karşılığı. O da hepsi sadaka, dilin sadakası bunlar. Yani dil tatlı denilen insanları güzel hallere sokar. Onlardan kötülükler uzak dur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdal sadakatu en tüşfe'a kibden jâi'an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sadakanın en fazlası aç olan bir canlıya doyurmandır. Bir canlıyı doyurmandır. Yani insan sadaka aç olan doyurman. Kimdir aç? İnsan, hayvan, her türlü şey o aç olanın şeye doyurman. Allah azze ve celle sırf insan demiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insan aç olanı doyurman sadakanın en faziletlisidir. İster insan olsun, ister hayvan, ister şey olsun, onu doyurman sadakanın en faziletlisidir. Makbuludur Allah emrinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor gene afdal sadakati islahu zatel beyn. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadakanın çok çeşitleri var. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gene izah ediyor. Sadakanın en faziletlisi, en hayırlısı diyor.
buyuruyor. İki kişinin arasını düzeltmektir. Yani küs insanların arasını bulmak, onların problemlerini çözmek, bu da ve sadakalardandır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdalus sadakatu hifzul lisan. Gene buyuruyor ki sadakanın faziletlisi, hayırlısı dili muhafaza etmektir. Yani insanlara dilinden zulmetmek değil, o dilini muhafaza edip hayır söylemektir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdalu sadakası sırrun ila fakirin ve cuhdun min mukullin. Kâle Resulullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadakanın yani en faziletlisi, en hayırlısı fakire gizlice verilen ve mal az olanın imkanlarını zorlayarak verdiği sadakadır. Yani fakire gizli sadaka vermek o daha faziletlidir. Bir de insan az malı olsa da onun imkanlarını el verdiği kadar sadakaya veren, o da normal veren insandan daha faziletli olur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdalus sadakati el menihu en temneha dirhem ev zahri dabbe. Mesela sana buyuruyor. Sadakanın en faziletlisi dirhem ve hayvanın sırtına binmeyi ödünç ve hibe olarak vermektir. Yani gene bir insanı bir yerden yere götürmek için yol parasını vermek yahut o hayvanı ona vermek gene en faziletli sadakalardandır diyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdalun nas racan yu'ti cuhdah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanın en faziletlisi gücünü zorlayarak malını veren kimsedir. Yani fazla çalışıp o şeyden sadaka veren insanlar. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayru sadakati ma kana an zahri gınan ve ebda bimen ta'ul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadakanın en hayırlısı zenginlik halinde verilendir. İlk önce nafakasını vermek zorunda olduklarına başla. Yani mal mülkü zengin insan, o veren insan sadakasını hayırlı buyurur. Ailesine ilk başta, sonra akrabalarına, sonra yakınlarına başlayarak o sadakayı verir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayru sadakati ma abqat gınan vel yedul ulya hayrun min yedis sufla ve ebda bimen ta'ul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadakanın en hayırlısı, en makbulu ihtiyaçtan fazla olanını vermektir. Veren alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye ilk önce nafakası üzerine olan aile fertlerine başla diyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayru sadakati el menihatu tagadu bi ecrin ve teruhu bi ecrin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadakanın en hayırlısı ödünç verilen süt hayvanıdır. Sevapla gider, sevapla gelir. Tabii bu eskiden çoğu insan hayvan beslerdi. Onların değişik usulleri vardı. Yani ödünç veriyor. Mesela koyunu, keçi veriyor. Sende kalsın 1-2 ay. Sütünü sen al. Sütünden istifade et. O da çok en hayırlı sadakalardan birisidir. Onun giderken sana sevap yazılır. Gelirken yine sevap yazılır o hayvanların. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leysa a'zam ecr min ma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki
susayan kişiye su vermekten daha fazla sevabı olan bir sadaka yoktur. Yani su, en büyük sadaka sudur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani susayan insan için o en faziletli odur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma sadakatun afdal min zikrillah teala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiçbir sadaka Allah'ın zikrinden daha faziletli değildir. Yani Allah zikretmek de sadakadır. Orada Allah zikretmek en büyük sadakalardan birisidir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mâ min sadakatin afdal min kavlin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiçbir sadaka birinin sıkıntısını gidermek için söylenen sözden daha faziletli değil. İnsan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sıkıntısı olan insan dar durumda olmuş. Kimse yardım etmiyor. Bir şey yani sözden bile olsa yardım yap. Onu yapıp da kurtaran insan o büyük bir sadaka işlemiş olur. Sadaka Resulullah fîmâ kâle kâmâ kâle. جعلنا أشرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العليا خاصة إلى إمام الطريقة ووقف الخليفة خواجة بهاء الدين محمد بن يسير البخاري سيدنا أبو خالد الجواني وناشر شيخ الدين داوساني وإن شاء الله فاز داوساني وإن شاء الله محمد عبد الحقاني وسائر سادة المصدقين على سطح حسين من حضرتهم وجوال حسين رفاقائي Hacı Mustafa tabi cümlenin geçmişler ruhlar için, şehit şuhada ruhlar için hayırların gelmesi şeylerinde kalması için Allah Teala Fatiha.